Herkese merhaba buralarım ve bir kalecimizi geliştireceğiz. Kalecimizi bu yıl gördüğünüz gibi sizin de yaklaşık 149 1479 tane yeşilimiz var ve bunun 200 tanesini kalecime basacağız. Önce bir ön bilgilendirme yapacağım size. Bu video aslında 3 aşamadan oluşuyor ama geri kalanları hızlandırarak paylaşıyor olacağım. Şimdi ilkinde buralarım normal bir antrenman yaptırdım ama bundan önce ben bu oyuncuyu böyle 146 seviyesine gelene kadar ki yaptığım yöntem her gün bu oyuncuma antrenman yaptırdım. Yani kondisyona şuraya bir kere tıkladığımızda burada bir gördüğünüz gibi video seçeneği çıkıyor ve video seçeneği yaklaşık 10 tane falan çıkıyor böyle bir oyuncuya kondisyon arttırma özelliği olarak. Bunu ister bir oyuncuya verirsiniz. Yani 5-5 verirsiniz, 4-4 verirsiniz veya tüm kadroyu birer kere dinlendirebilirsiniz. Top Eleven'ın böyle bir jesti var diyeyim. Ben de her yeni çıkan bu oyuncuma ki altyapıdan çıkan oyuncularıma hep böyle antrenman yaptırırım ben. 18 yaşında ve 146 gücüne kadar bu oyuncuyu böyle geliştirdim. Şimdi böyle birer video izledim. Yaklaşık bir 10 tane video izledim böyle. Her gün ama yaptım bunu ve böylelikle bu fon benim istediğim seviyelere gelmiş oldu. Şimdi de yeşilim 1479 seviyelerinde olduğu için şu anda da mesela sadece video ile beraber günlük olarak tabii tüm maçlara çıktı. Yaptırdığım antrenmanlar sonucunda oyuncunun geldiği özellikler. Şimdi bir kaleci için özellikle benim önceliğim sezgi, iletişim, konsantrasyon, sonra refleksler de tabii ki illaki olmalı. Ama bir dengeli gelişim de söz konusu olmalı ki bana yaklaşık bir 6-7 sezon ben artık daha kaleciyi aramayacağım. İstersen ben bu oyuncuya 300-400 yeşil de basardım. Hatta 500 yeşil de basardım. Daha böyle 180 seviyesine de kadar gelirdi. Ama öncesi ve sonrası yapacağız. Ben kendi yeterlilik düzeyime kadar, ben kendi seviyemin maksimum düzeyine kadar geliştirdim bu oyuncuyu. Siz de böyle bireysel oyuncular çalıştırabilirsiniz. Şimdi şöyle bu videonun devamında bu oyuncuya yaptırdığım 3 farklı modelde farklı bir hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Ama İlk önce buralarım antrenman modeli seçerken seçeceğimiz antrenman modelinde neler olmalı? Bunları kendiniz birebir belirleyebilirsiniz. Kalecinizde neler varsa, neler istiyorsanız onları belirleyin, öyle antrenman yaptırın. Ve benim bir diğer yöntemim ise, benim bu kendi yöntem. Bunları zaten herkes biliyor. Böyle antrenmanları dizip tek bir oyuncuya böyle antrenman basmayı zaten siz biliyorsunuzdur. Ama benim burada asıl dikkat ettiğim mevzu ise arkada buralarım şu. Yani bir oyuncuya biz ortalama 5 tane yani bu oyuncu böyle gittikten sonra biz bu oyuncuya 5 tane yeşil harcayacağız. Ve böylelikle 5 yeşilde ne verdiğini görmüş olacağız. Şu anda mesela 31 seviyesine kadar geldi. 5 yeşil basıyorum bu oyuncuya ve bu seviyeye geldi. Ve şurada buralarım dikkat edeceğimiz kısım ise şu oluyor. Antrenmana vereceğimiz kısım güzel hızlı gidiyor bu. Belki böyle video eşliğinde şey yaparız yani. Ben çünkü bunu hızlandırmayı düşünüyorum ama bayağı ileri gitti ya. Bu 10. dakikaya falan gitti. Yani antrenmanda verdiğimiz yeşil etkilerinde mesela 5 tane yeşil bastık ya buram. Bu 5 tane yeşilde bir oyuncunun kaç tane özellik aldığını hesap edin. 5 yeşil bastık ve burası mesela 90'lara 80'lere geldi. Tabii ki 15-15 geldiği için tam böyle tasarruflu harcamayı zaten siz onu ayarlarsınız. Ama burada asıl önemli kısım benim dikkat ettiğim kısım. Eğer ben bir oyuncuya 5 tane yeşil veriyorsam eğer ne güzel de 5 yaptım. 5 tane yeşil harcıyorsam eğer bu oyuncudan en az mesela bir oyuncunun %1 artabilmesi için yaklaşık yani tam %15'lik bir yetenek alması lazım. Şu yeteneklerden %15 olması lazım. Eğer ben bir oyuncuya 5 tane yeşil veriyorsam eğer o zaman bu oyuncumdan bu 5 yeşilin karşılığında en az 8, 9, 10. 10 alabilirsem muazzam zaten. Ama burada oyuncunun gücünü de dikkate alın. Şimdi 60 gücündeki bir oyuncuya bir antrenman yaptırıyorsunuz 8-9 tane yetenek alıyor. Bu oyuncu şu anda 146'larda, 140'larda, 146'daki bir oyuncuya antrenman yaptırıyorum. Ve 5 yeşile yaklaşık 7-8 tane böyle beceri puanları alıyorum.
Eğer bu beceri puanlarım 5 antrenmanda çok olmazsa bu sefer antrenman modelini de değiştirebiliyorum. Ama sürekli antrenman yaptırmanın da faydası oluyor. Çünkü ilk 1 2 3 tane de hiç almıyor. Sonra bir yaptırıyorsunuz 5 6 tane birden alıyor. Bu yüzden bu dengeyi de kurmak gerekir. Şimdi izleyeceğimiz hızlandırılmış videoda ise bu oyuncunun tamamen kendi özelliklerinde 3 aşamada göreceksiniz. 3 aşama. Birinci aşamada oyuncunun birebir yeteneklerini geliştirdim. İkinci aşamada kendi istediğim özellikleri geliştirdim. Üçüncü aşamada ise eksik kalan o yetenekleri geliştirdim. Becerileri aldırdım bu oyuncuya. Ve videonun sonunda tekrar burada iki tane görüntüyü karşılaştırıyor olacağız. Bu oyuncuya başlandığımızda neydi ve sonunda ne oldu, bunları konuşuyor olacağız buraların.
antrenmanı bitirdik buraların. Antrenmanı bitirdikten sonra bakalım bu oyuncu nasıl bir gelişim sergiledi. Gördüğünüz gibi antrenmana 146 ile başlamıştık. Ve artık oyuncumuz 160 gücüne geldi. Bu genel overajı. Bu çok önemli değil benim gözümde. Benim gözümde önemli olan şuradaki artışlardır. Mesela refleks 148'den 173'e çıktı. Yaklaşık 25'lik bir artış söz konusu. Oysa buradaki artış 14 civarındaydı. %14 civarında burada artış oldu. Ama reflekslerde ise %25'lik bir artış sağladık. Gene şu anda oyuncumuza 200 tane yeşil harcamış bulunuyoruz. Sizin de videoda gördüğünüz gibi. Keza çeviklik de aynı şekildeki artışları görüyorsunuz. En az %25'lik bir artış söz konusu civarında. Sezgi o kadar gelişmedi çünkü sezgi zaten yüksekti. Ama gene de yaklaşık %13'lük bir değer artışı sağladık. Açılmaya çok yüklenmedim çünkü çok böyle oyuncum ceza sahası hakim oyuncu. Yani ön libero bir kaleci evet, ön libero bir kaleci olmadığı için, kaleci de var mıydı ön libero? Vardı galiba. Aynen, böyle ceza sahası dışına çıkıp şey yapan. O yüzden açılmayı çok da önemsemedim antrenman metotlarında. İletişim önemliydi. İletişimde gördüğünüz gibi gene %20'lik bir artış söz konusu. Taç atışı çok önemli değil. Vuruş biraz güç anlamında önemliydi ama gene burada da %17'lik bir artış olmuş. Yumruklama düşük kalmış. Hava kontrolü %18, %17'lik bir artış. Ki benim önemsediğim konsantrasyonda da %18'lik bir artış olmuş. Ki oyuncumuz aslında %14'lük bir artış olmuştu. Şimdi siz de böyle kendi oyuncularınıza antrenman yaptırabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Kendi metodunu bulabilirsiniz. Kendi istediğiniz yetenekleri geliştirirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. İstersek biz bu oyuncuyu %80'e 180'e de çıkartabiliriz. Ama gerek yok. Kadroyu şişecek. Yani bu sefer o seviyelerin develeri de farklı. Bu sefer de onlarla mücadele edeceğiz. Gerek yok. Kardeşim, ben burada bu oyuna böyle bir ay, 2 ay oynayıp çıkmayacağım. Bu oyunu sürekli oynuyorum ben yani. O yüzden de keyif alabileceğim seviyede yer almak istiyorum. Şimdi bir sonraki aşamada ise e, bir sonraki videomuzda ise bu sefer İbrahimovic'e değineceğiz. Evet, bir sonraki videomuzda bu sefer de Buffon'u bu hale getirdik ve bir sonraki videomuz bu sefer de İbrahimovic'e, yani bir forvet antrenmanıyla karşınızda olacağız buralarım. O videoyu da bundan sonrasındaki videolarda bulabilirsiniz. Zaten kanalımızın oyuncu antrenman oynatma listesinde tüm bu videoları bulabileceksiniz. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizin kaleci geliştirmede püf noktalarınız varsa da mutlaka yorumlarda paylaşın. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.